Arkadaşlar herkese selamlar. Bu manyak nerede diyorsunuz? Ben biliyor muyum acaba nerede olduğumu? Ben biliyor muyum acaba nerede olduğumu? Çok acayip bir ülkedeyim. Kamboçya. Vay be. En son 2010 yılında gelmiştim buraya. Düşünün. Bazılarınız daha bebek falan olabilir. 2010 yılında kara bir trenle gelmiştim. Bangkok'tan çıkıyorsunuz. Sihanoukville diye. Sihanouk buranın eski kralı. For YouTube. Eski kralın ismi. Sihanoukville diye bir kasabaya geliyorsunuz. Oradan da kapıda vize alıp geçiyordunuz. Kara tren bitti. Bu arada o kara trenle giderken bir tane ağaç görmüştüm. Fotoğrafını çekeyim dedim. Kafayı böyle aynen böyle uzattım. Ve bir viyadük burnuma böyle milimetreyle değdi arkadaşlar ya. Milimetreyle böyle. Kafam yani arkadan geldi. Şöyle bakıyordum. Kafayı bir çevirdim. Viyadük. Çatırt diye kafaya iniyordu. Ve kafa kopardı tabii ki o hızla. Tren hızıyla gidiyorsun. Her neyse 2010 yılında geldim. 2014-15 sene olmuş herhalde ya, aşağı yukarı. Adamların kapıdaki vize fiyatı 30 dolardı, 30 dolar. Vize bile değişmemiş ya. Vizenin şeklini değiştirin arkadaşlar, o da değişmemiş. Ama ülke çok değişmiş. Kısa süre burada olmama rağmen temizlik farkını görebiliyorum. Gerçekten fark ediyor ama kaos devam ediyor. Bir tuk-tukçu buldum. 15 dolar dedi. Şu anda 5 dolara gidiyorum. Bu ülkede şöyle bir şey var. Her şey 1 dolar arkadaşlar. Yani gerçekten her şeyin 1 dolar olduğu bir ülkeydi. Hala öyle midir? Bilmiyorum. En ucuz şey de 1 dolar, pahalı şeyler de 1 dolardı. Kip Kamboçya reali şu anda 4000 olmuş. 1 dolar 4000 reale denk geliyor. Bakalım o ucuzluk devam ediyor mu? 30 dakika falan gideceğiz bu arada. Çok ilginç. Şehir hani bir havalimanından çıkarsın şeye girersin ya. Orman olur falan öyle bir araziye girersin. Ya hiç bayağı şehrin içine direkt daldık havalimanından. Ve Kamboçya'nın sokak yemekleri. Burası Tayland'dan ucuz. Evet. Bu arada neden Kamboçya'ya geldim onu da anlatayım size ama birazcık da manzarayı göstereyim. İnsanlar güzel takılıyorlar. Şimdi ben Tayland'da kalıyorum. Her ay vize değiştirmek gerekiyor. Her ay başında bir yere gidiyorsunuz. Vize merkezi. Orada bir ücret ödeyip bir ay vize veriyor. Ama çok problemli. Niye? 2-3 kere git gel yapıyorlar. Ya da ikinci bir ihtimal var. Böyle karayoluyla Kamboçya'ya gidiyorsunuz. Sınırdan geri gelip yani girip çıkıp şey yapıyorsunuz. Ama ben dedim hiç bunlara girmeyeyim, yorulmayayım. Direkt ucuz uçak biletleri burada. 1,5 saatlik uçuş. 1 saat 15 dakika. 80 dolara mı 100 dolara mı ne? Gidiş dönüş bileti aldım. Bunlar bayağı gelişmiş ha, baksanıza. Ve başkente Vietnam'a çok yakın olan başkenti Phnom Penh'e geldim. Buraya yine 2010'da gelmiştim. Çok ilginç bir şehir. Canlı bir şehir değil o kadar ama Bangkok kadar diyelim. Tarihi çok ilginç. Şu anda ismini vermediğim buranın diktatörünün yakın tarih hikayesini anlatacağım. Buranın diktatörünü anlatacağım size. Benim de çok okuduğum yıllarca bir konu bu. Kızılkimerler. Bakalım. Kısa bir ziyaret olacak ama 4-5 gün öyle size anlatmak için geldim. Vizemi yenilemiş olacağım. Hadi bakalım. Güzel de otel seçtim ha. Paraya kıymadım arkadaşlar. 25 dolar geceliğine otel seçtim. Kamboçya için çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. 3 dolara 5 dolara oteller var burada. Evet, gerçek gelmiyor değil mi? Evet. Yani dünyanın en ucuz ülkelerinden bir tanesi burası. Hadi bakalım. Yola devam. Tuk tuk. Yes. Cambodia name. What's the name? What? Tuk tuk. Tuk tuk. Yes, tuk tuk. Yeah. Same like Thailand. Yeah, the same Thailand. Yes. Thailand Samlo. 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 Cambodia tuk tuk. Tuk tuk. Yeah. Thailand Samlo. Tayland'da Samlo diyorlarmış. Bizi kandırıyorlar demek.
Filipinler'de bunlara tricycle deniyor. Yani 3 tekerlekli bisiklet. Hindistan'da da rickshaw deniyor. Rickshaw. Ama dünyaca genel biliniyor. Ama Domino's pizza açılmış. TP ile başlayan adamın kemikleri sızlıyordur şu anda Domino's pizza. Sızlasın p***langin ya. Tam bir katil. Evet, hadi. Vay, bunlar zenginleşmiş be. Araba yoktu, araba AKP'den önce burada. Ya cidden çok az araba vardı. Şu anda böyle lüks arabalar falan gözüküyor. Güzel ışıklandırmışlar ama. Burada böyle nehir boyunca çekirdek çitler gibi böcek yerler bunlar. Bayağı Miniso'lar falan açılmış. Starbucks var, Burger King var. Artık full time kapitalizme geçmişler. Bu arada tekrar geleceğim buraya. Angkor Wat vesaire, onları tabii ki çekeceğiz. Ama ben daha ilginç yerlere gideceğim. Şey gibi böyle. Buranın Vietnam sınırı şehirleri var. Kimsenin gitmediği, gerçekten hiç çekilmemiş neredeyse bölgeler. Oralar benim merak konum ama daha sonraları yani. Şu anda başkenti. Böyle size göstermek istediğim yerler var. Ölüm tarlaları var. Yaşam tarlaları var. Onu da yaratan bir Türk. Onu da götüreceğim size. Burası mı benim otel? Evet. Burada bolca Fransız mimarisi göreceğiz şehrin içinde. Çünkü eski bir Fransız sömürgesi. Barlar marlar. Güzel, güzel bölgede. Thank you very much. I don't have. Tip istiyor. Ben güzel para verdim işte 3 dolarlık şeyi. Bakayım. Bir şey unuttuk mu? Hayır. Thank you very much. How do you say thank you in Khmer? Okun. Thank you. Evet. Gelirseniz Metta Vari Otel böyle yine. Vay çok güzel. Hello. How are you? Are you all good? Thank you. Nice. Bunlar şey ama çok enteresan değil mi? Çay, kahve, poğaça ve 100 dolarlık banknotlar. Güzel. Ha, sorry. Evet, Noel ağacımız var. Kapatayım. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Of, nasıl yorulmuşum. Neden bu kadar yoruldum ben de bilmiyorum. Hava inanılmaz serindi dün. Biraz boğazlarım şişti ve otelden çıktım. Burası ne ayak? Nedir burası ya? Hocam ne yapıyorsun? Merhaba. Kız sen kaç yaşındasın, motor sürüyorsun? Aslan. Oh, tertemiz tertemiz. Kel var ya şeyde, TikTok'ta mıydı? Twitter'a da çöktü. Tertemiz mis. Gel buraları temizle bakalım yiyorsa. Ay, kediye bak. Tapınağı. Bu ne? Bunlar rahiplerin elbiseleri. Burası bir tapınak ama terk edilmiş tapınak galiba. Hello. How are you? All good? Evet, rahiplerin yaşadığı bir gecekondu tapınak diyelim. Şapka koymuşlar bir de ya. Tapınağın koruyucularına. Bugün size taraftan çıkış yok. Artık yapma lan. Artık yapma.
Ünsüz'ü yıllar önce gördüğüm bir Rus marketi vardı. Çok enteresan şeyler satılıyordu orada. Böyle Vietnam Savaşı'ndan vesaire kalma ürünler vardı. Çakmaklar, Amerikan askerlerinin çakmakları. Oraya götüreceğim. Bakalım yerinde duruyor mu o market. Hafif hastayım. Ateşim çıktı ama buraya gelmişken de size şer çekmemek olmaz. Bu ne çocuklar? Bunlar hepsi çocuk. Allah Allah. Kaç yaşında bunlar? 7-8 yaşındadır. Önüne bak, önüne bak. Düşeceksin, öleceksin. Allah cezanı vermesin senin. Russian market. How much? Okay. How much? How much you pay? Good price. 1000 real. 1,000? Yes. 1000. Okay. How much? I charge you $4. $4. Yes. Thank you. Thank you very much. Louis Vuitton. Güzelmiş. Tabi zenginsin, Louis Vuitton. 4 dolar diyor. Ben havalimanından 5 dolara geldim. O da bir de kazık yedim. Buralar tabii zengin semtleri. Kamboçya'da. Yine burada biraz Çin Budizminin etkisini görüyoruz. Angkor Wat'ta Hinduizm etkisini görüyorsunuz ama Budizm içinde. Onun sebebi de Budizmin Hinduizm'den çıkmış olması. Yani Buda, Brahman kastına üye bir Hindu aslında. Harbiden hocam. Bunlar Koreli herhalde. Ya da Tayvanlı olabilir. Hello, Russian market. How much? $3? Huh? 3? 3. It's $1, yeah. It's here. Oh, two okay đó. Huh? $2. One is good, one. Oh, fine. You see market? Lan ne dokunuyorsun? $1, 20 baht. Again? $1 and 20 Thai baht. Half dollar. Oh, they have. Yes, Thailand. It's good. Thailand, Cambodia, same. Good. Okay. Lan oğlum güzel işte. 20 bahtım var. Yok 4000 var. $1. Thank you. Cigara. Hacı abi dişlere bakayım. Sen kralsın sen. Bakın şimdi şu pijama olayına bakın. Kamboçya'nın geleneksel kıyafeti. Köylerine falan gittiğiniz zaman daha çok. Herkes, kadınlar özellikle o pijamayla dolaşıyorlar. 2010'da da böyleydi ama çok yoğundu. Bende birçok fotoğrafları var öyle pijamalı. Ülke inanılmaz gelişmiş, inanılmaz gelişmiş. Yani aklım hayalim almıyor. Herhalde şu ana kadar dünyada gördüğüm en hızlı gelişme burası olabilir. Bir kere çok daha temiz. Yani temiz demiyorum, çok daha temiz. Tapınakçı, küçük tapınakçı. Sen 2010'da neredeyse hiç böyle lüks araç yoktu. Genelde motosiklet vardı sadece. Böyle 10 binlerce motosiklet görüyordunuz. O manzara yok olmuş artık. Birçok Jeep var. Bir zengin sınıfı oluşmuş. Yine böyle Amerikan markaları yoktu. Starbucks vesaire, Zarsut. Şu anda doluşmuş.
Fareler inanılmazdı, her yerdeydi. Hala vardır tabii ki de. Thank you. Tuol Tompong pazarı. Tuol Tompong. Oo. Şimdi bu pazarın ismi normalde Rus marketi, halk arasında Rus marketi olarak geçiyor. Bunun sebebi şu olabilir, bilmiyorum. Yani net. Bunun ismi Pol Pot döneminde adam ülkenin %25'ini öldürmüş yani. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Onun için ismini çok söylememek gerekiyor. Çok da yakın bir tarih bahsettiğimiz tarihler. 70'ler. Onun döneminde Sovyetler Birliği ile ilişkiler iyi, sonra kötüleşiyor. Ve şöyle bir şey var. Onu Vietnamlı 150 bin asker ülkeye girip yine komünist Vietnam'dan kovalıyor. Vietnamlıların işgali döneminde olabilir. Kendi kukla hükümetlerini getiriyorlar. O olabilir. Bilmiyorum. Burada köylerde çok acayip bir şey var. Şu midyeler, yani o dönemde Rus ismi verilebilir anlamında söyledim. Şu midyeler böyle çamurun içinden çıkartıyor insanlar. Köylere gidiyorsunuz, böyle dev çukurlar kazmışlar. Onun içinden çıkartıyorlar. Sonra böyle acı, tuzlu sosa bandırıp yiyorlar. Şimdi bura tabii iyice değişmiş. Acaba marka şey mi olmuş? Burada bakın fareler cirit atıyordu arkadaşlar. Fareler. Yani ayağınızın üzerinden fare geçiyordu. Şimdi bir şeye mi dönmüş? Bu Vietnam çakmaklarını alacaktım ben ya. Ya da pazarın bu bölümü. Bakın Müslümanlar da var ülkede. PP diyeceğim ben. Alta yazarız ismini. Çünkü henüz daha tarihini anlatmadım. O dönemde 150 bin Kamboçyalı Müslümanı öldürüyor. 250 bin Çinli var. Onları da öldürüyor. 4 milyona yakın insan katlediyor adam. Öyle bir yer fıstığı satan teyze. Oo tamam. Geldik. Oh kokulara bak. Bu ne lan? Tövbeler olsun ya. Bunlar bir tür sucuk. Çok güler yüzler tabii, çok tatlılar. Bu ne? Domuz kuyruğu herhalde. Kız ne yapıyorsun? Anam bu nasıl bir et? Yesen ölürsün bak, çok net. Teyzem. Bak balıklara. Kurutulmuş balıklar. Habire yiyorlar. Bak Taylandlar gibi. Kurutulmuş balık buldum. Mektup. Hepsi yiyor, görüyor musunuz? Saati önemli değil. Kız portakal mı satıyorsun sen? Merhaba, ne yapıyorsun? İştahınız açıldı değil mi? Bak, yemeyen yok. Yiyin gari, yiyin. Hello.
Anam kayıyor buraları. Sharon Stone gibi. Buz kıracağıyla. Bak bıçak bileyici. Soğan, sarımsak. Yine et kesiliyor. Bunlar Türk mü acaba? Ay öleceğim. O foşur foşur reis. Ne kadar temiz, ne kadar temiz. Ne kadar temiz. Hindistan cevizci teyze. Ay. Bu mesela Çinli azınlıktan. Pol Pot 250 binde Çinli azınlıktan katletmişti. Burası sanayi bölgesi. Tabii fakir bir ülke olduğu için motor parçaları, araba parçaları mesela turist muhtemelen kiraladıkları motosikleti Miếng phần tay đi thay nữa lấy mưa đúng không? kırdılar, buradan parçasını arıyorlar. Mesela bu bir kuyumcu atölyesi. Hay. Bak mıhlıyor şu anda taşları. Ha yok, taşları söküyor. Muhtemelen eritmek için taşları söküyor. Yemin ediyorum morardım ya. Ne kadar pis bir koku var ya. Oh yani. Hay. Allah cezanızı vermesin size. Teyzem, ne yapıyorsun? But he was mostly checking. Ya Vietnam Savaşı'ndan kalma çakmaklar bitmiş mi acaba? Hello. Oh, thank you. Hello. Sanatçı. Ya burada ışık falan yoktu ya. Buralar böyle şeydi da. O zaman alacaktık dükkanları, bak şimdi ne kiraya verirdik be. Buralar dutluktu, dutluk. Şu paralar. Bende bunlar var biliyor musunuz koleksiyonumda. Hem de çocukken topladığım. Harçlıkları biriktirir toplardım. Kamboçya paralarını. Eğer burada yoksa çakmaklar çok zor. Taşları görüyor musunuz? Ne güzel. Buranın eski ismi Kampuçea. Bugün Kamboçya deniyor. Bir dönem Fransız sömürgesi. Bunların Sihanouk diye bir kralları var. Bu kral devriliyor, ev hapsine alınıyor. Çok saygı duyulan bir kral ve uzun yaşıyor. 18 yaşında Fransızlar getiriyorlar başa. 18 yaşında diye şey diyorlar. Yani bundan bir cacık olmaz. 18 yaşında istediğimiz gibi kullanırız ama adam öyle değil. Bağımsızlık taraftarı çıkıyor. Çok da zeki bir adam. Pol Pot zamanında, ismi söylemem gerekiyor. İşte hapise falan atılıyor. Kız ne yapıyorsun? Ya ismini söylememek saygıdan ötürü arkadaşlar. Çünkü yani dünyada yapılmış en büyük soykırımlardan bir tanesini yapıyor. Ve muhtemelen şu anda gördüğümüz herkesin acısı var bu konuda. Tarım toplumu yaratmak istiyor ve ne kadar güzel heykeller bunlar ya. Tarım toplumu yaratmak istiyor ve saatinizin olması bile, yabancı dil bilmeniz, saatinizin olması, bunların hepsi öldürülmeniz için bir sebep o dönem. Çok güzel değil mi ya heykeller? Ne kadar güzel. Kum taşı galiba bunlar.
Yani bir kısmı. ตัวคันซ้ายเด้อ Sẵn thuộc bò tìm ở trên này nhỉ? Đã lộ. Bác. Metallerden yapılan Budist. Mesela bu Ganesha, Hinduizm. Bir şekilde Hinduizm çok uzak olmasına rağmen buraya Hinduizm katkılı bir Budizm var. Yani Hinduizm etkili diyelim. Angkor Wat'ta da göreceksiniz gittiğim zaman. Yakın zamanda gitmeyeceğim ama yani kesinlikle gideceğim. Kız ne güzel o araban senin. Ay canım benim. Dur, dur. Hello. Adam bu arada Tayland sınırında bir Kamboçya kasabasında ölüyor ama çok yaşlı ölüyor. Yani kötülere hiçbir şey olmuyor. Gelen. Kötülere bir şey olmuyor arkadaşlar. Bizi kandırdılar iyiler kazanacak diye ama kötülere hiçbir şey olmuyor. Tabii şu anda Kamboçya'nın hali güzel. Öyle eski günleri unutmuşlar. Unutmuşlar derken artık rahat bir yaşamları var eskiye göre. Çünkü ciddi bir inanamayacaksınız. Yapılan yerleri de göstereceğim bu katliamların. Çok feci, çok acımasız. có cả đi còn hỏi ấy không mới còn hỏi ấy còn sao nó còn lại dưới Vay be. Vietnam çakmakları yok. Yok. Amcam nasılsın? Hepsi güler yüzü görüyor musunuz? Merhaba. Böyle ticaret yapanlar suratsız olur normalde. Evet, tertemiz. Burası bir yine midye satıyorlar. Her parça değerli. Salyangoz. Ejderha meyvesi. Yine bir kuyumcu atölyesi. Çok eski tekniklerle yapıyorlar. Burada durian var. Durian dünyanın en pis kokulu meyvesi. Buradaki pis kokular yetmiyormuş gibi durianı da sokmuşlar. Singapur'da falan yasak ya durianı sokmak. Tayland'da da birçok yerde yasak. Yani meyveyi sokmak apartmana, metroya, otobüslere falan korkunç bir kokusu var. Nasıl bakıyor? Hello. Oh, shish kebab. Hi. No, thank you. Aha, kedi satılık mı acaba? Şöyle gidelim, sonra karşıya geçelim. Kumaş. Bunlar ikinci el sanırım ayakkabılar. Ben o Zippo çakmaklardan 5-6 tane almıştım. Sonra herkese hediye ettim. Bir daha gelirim ne olacak Kamboçya'ya diye. Geldim ama yok. Üzüldüm. Bak, Hindiçin 1906 yılında. Hindiçin eski paralar, antik Kimer paraları. Tabii bunlar antik midir, değil midir onu benim anlamam mümkün değil.
Karbon testi de yapamayacağımız için burada. Böyle madalyalar var. Hi. Yes. You have Zippo lighters? No? Aa burada buldum. Tamam. Ấy bông cái miền hồ kê thường Yes. How much? For 12 Fair, 1 and 2. dollars. Yes, fair dollar. Okay, 12 dolar. You can read meaning, have meaning like this. Meaning Huh? at the fair. Yeah, yeah. Savaştan nefret ediyorum. Savaş benden nefret etmiyor. Allah! Kız bu flütü düşürdüm. İyi güzel varmış hala. Üzülmüştüm bunlar olmadı diye. Ama Vietnamlısı yok ya. Hep Kamboçya. Is all Cambodia? Vietnam? No? Yes? No? Köpek gibi yaşa. Popo gibi çalış. Thank you. Thank you very much. What make a discount? Yeah, we could talk later. Later I can. Evet arkadaşlar. Yorum yapan 3 kişiye bu çakmaklardan hediye edeceğim. Zippo. Orijinal midir değil midir? Yani bilmiyorum. Ama Vietnamlıları da vardı. Hem Kamboçyalı vardı hem Vietnamlıları vardı. Vietnam Savaşı'nda Kuzey Vietnam yani Komünist Vietnam Kamboçya'nın sınır kasabalarını üs olarak kullanıyor. Yani Kamboçya'nın yağmur ormanlarında da üsler kuruyor ve Nixon sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim. Nixon şey yapıyor. Bombalatıyor. Çok yoğun bir bombardıman oluyor. Vietnam Savaşı'nda da Kamboçya'nın şeyi var. Laos sanırım dünyanın en çok bombalanan ülkesi tarihteki. 3 çakmak satın alacağım. Ve bu videodaki ilginç noktaları yoruma katarsanız daha çok şansınız var. Yani öyle izlemeden yorum atayım. Yok. İzleyin. Güzelce yorum atın. Ben size 3 tane çakmak yollayacağım. Ha, bakın burada. Bunlar işte. Ya bunlar Amerikalı askerlerin yazdıkları şeyler. Notlar, şiirler mi diyelim öyle. Later. Neyse. Bulunuyormuş. Bunlar yarı değerli taşlar ya da değersiz taşlar. Yani genel olarak genelsiz değersiz taşlar. Yumurtacı. Evet arkadaşlar, Kamboçya'ya bir giriş yaptık. Size Kamboçya tarihini anlatacağım. Elimden geldiğince biraz yorgun ve hastayım ama artık yapacak bir şey yok. Böyle. Tuol Tompong pazarı. Yani Rus pazarı. Bunlar da Ruslar bu arada. Alışveriş yapmışlar. Tayland'da yaşayan Ruslardır. Şurada bir şey var ya. Gelin orada bakalım hadi. Düğün galiba o. Eksik kalmayalım oralardan da. Burada döviz bürosu 4100 veriyorlar. Ben dün havalimanında bozdurdum 4000. Türkiye'de olsa nasıl gömerlerdi havalimanında? Wedding? Yes? Wedding? No, it's not learning. What's this? Like my grandma passed away like 3 years ago, and the next 3 years they have to make a ceremony, something like this. What? Like my grandma passed away Yeah, like yeah. 3 years ago. Yeah. So the next 3 years we
we have to make the ceremony for her, like Ah. something like that. Thank you very much. Condolences. It's Khmer traditional. Okay, very nice. Thank you. Büyük annesi ölmüş 3 sene önce. 3 sene sonra da böyle bir anma düzenliyorlar. Ama kutlamada olabilir yani. Her dinde farklı. Yine bir antikacı. Mesela Ganesh'in Hello. Hi. No, no. Alman parası. Taşlardan yumurta yapmışlar. Thank you. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.